Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere gönlümü çok farklı yeni bir örgü modeli göstermek istiyorum. Modelim 10 ilmek ve katlarından oluşuyor. 10, 20, 30 şeklinde 10 ilmeğin katlarını ayarlayıp en son 2 tane kenar ilmeği ilave etmeniz gerekiyor. Ben bir model üzerine anlatım yapmayı düşünüyorum. 10 ilmek, kenar ilmekleri birlikte 12 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Örgümün ilk sırasındayım. Örgümün şu anda arka tarafındayım. İlmeklerimi sıra boyunca ters olarak örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim ve ikinci sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki 3 ilmeği düz örüyorum. 4 ilmeği ördükten sonra burada tam ortada kalan 6. ve 7. ilmeğimi iki kenar açmam lazım. Bu yüzden 4 ilmeği ördükten sonra 5. ilmeği atlıyorum. 6. ilmeği örgümün başına alıyorum ve yer değiştirdiğim bu 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Modelimin ilk yarısını bitirdim. İkinci yarısı için bu defa baştaki ilmeği sonraki ilmeğin arkasına alıyorum. İlmeğimi örgümün arkasına aldıktan sonra bu 2 ilmeği düz olarak ördüm. Tam ortada kalan 2 ilmeği iki kenara doğru açmış oluyoruz. Kalan 4 ilmeğimi düz örerek ikinci sıramı ön yüzde tamamlamış oldum. Örgümün arka tarafındayım. 3. sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 2 3 4 5 ilmek ördüm. Yani toplamda 5 ilmek örmem lazım. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek ördüm. Toplamda 5 ilmek ördükten sonra 6. ilmeğe gelince bu ilmeği çift dolayarak ters örüyorum. Bu şekilde 2 ilmek elde etmiş oluyorum. Sonraki ilmeği tekrar çift dolayarak ters örüyorum. Kalan 2 3 4 5 ilmeği ters örüyorum. Örgümün ön tarafındayım. 4. sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 1 2 ilmek düz ördüm. Toplamda 3 tane ilmeğimi düz ördükten sonra burada çift doladığım ilmeğimi önündeki 2 ilmeğin başına almam lazım. Bu şekilde yer değiştiriyorum. Bu 2 ilmeği örgümün arkasına geçiriyorum. Çift doladığım ilmeği serbest bırakarak şişimin başına geçirdim. Sonra bu ilmeğin tabi yönünü düzgün çevirerek geçirmemiz lazım. Sonra bu 3 ilmeği düz olarak örüyorum. Tam ortada kalan 2 ilmeği iki kenar açıyoruz. İlk sırada 1 ilmek öncesini açıyoruz. İkinci sırada 2 ilmek öncesini açıyoruz. Burada çift doladığım ilmeği sonraki 2 ilmeğin arkasına almam lazım. 2 ilmekle bu çift doladığım ilmeği yer değiştiriyorum. İlmeğimi serbest bırakarak boyunu uzatıyorum. Devamında bu 3 ilmeği düz olarak örüyorum. Kalan 3 ilmeğimi düz örerek örgümü ön sırada tamamlamış oldum. Şimdi tekrar örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devam ediyorum. 2 3 4 5 ilmeğe tamamlanınca 6. ilmeği tekrar çift dolayarak ters örüyorum. 1 2 şekilde çift dolamış oluyorum. 7. ilmeği de aynı şekilde çift dolayarak ters örüyorum. Kalan 5 ilmeğimi ters örerek sıramı tamamlıyorum. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir tane ilmeğimi daha düz ördüm. Bu defa ortadaki ilmeği 3 tane ilmeğin başına almam lazım. Her defasında aradaki ilmek sayısını bir tane artırıyoruz. Hemen bu 3 ilmeği
şişime alıyorum. Çift doladığım ilmeği serbest bıraktım ve bu 3 ilmeğin başına geçirdim. Sonrasında yer değiştirdiğim ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Modelimin diğer yarısında aynı işlemi yapıyorum. 3 ilmeği şişime aldım. Çift doladığım ilmeği serbest bırakıyorum. Örgümün sonuna geçiriyorum. Ve yer değiştirdiğim bu 4 ilmeği düz olarak örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örerek sıramı tamamladım. Bu şekilde ilk modelimizi tamamladık. Her defasında kaydırarak yeni modeli uygulamamız lazım. Örgümün arka tarafındayım. Sıra boyunca ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzüne geçtiğim zaman bu defa modeli iki kenara kaydırmam lazım. Burası örgümüzün başı ve sonu olduğu için modeli yarım olarak uyguluyoruz. Bunun için kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada modelin kalan yarısını uygulayacağımız için baştaki ilmeğimi örgümün sonuna alıyorum. Yer değiştirdikten sonra ikisini de düz olarak örüyorum. İlmeğimi sol tarafa doğru açtım. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm. Bu yarısı için ise sağ tarafı açmamız lazım. Bu yüzden sondaki ilmeği örgümün başına geçiriyorum. Ve yer değiştirdikten sonra ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Başlangıç kısmında sol tarafa, bitiş kısmında ise sağ tarafa doğru ilmeklerimizi açıyoruz. Örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki ilmeğimi çift dolayarak ters ördüm. Dört, 5, 6, 7, 8 ilmek ters ördüm. 9. ilmeğimi çift dolayarak ters ördüm. Kenar ilmeğini bitirdim. Tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bu çift doladığım ilmeği bu defa 2 ilmek sonrasına aktarmam lazım. Bu yüzden 2 ilmeğimi şişime alıyorum. Çift doladığım ilmeği serbest bıraktım, boyunu uzattım ve örgümün arkasına aldım. Yer değiştirdikten sonra bu 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Aynı şekilde buradaki ilmeğimi örgümün 2 ilmek başına geçirmem lazım. Bu şekilde 2 ilmeğimi hemen şişime aldım. Çift doladığım ilmeğimi örgümün başına aldıktan sonra bu 3 ilmeği düz olarak ördüm. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Bu şekilde örgünün başında ve sonunda modelimizi yarım olarak uyguluyoruz. Örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sonraki ilmeği tekrar çift dolayarak ters ördüm. Sekiz ilmek ters ördüm. 9. ilmeği tekrar çift dolayarak ters ördüm. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Burası örgümüzün ön yüzü ve son sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bu defa çift doladığım ilmeği 1, 2, 3 ilmek sonrasını almam lazım. 3 ilmeğimi şişime aldım. Çift doladığım ilmeğimi açarak örgümün sonuna geçirdim. Sonrasında bu 4 ilmeğimi düz örerek modelimi tamamladım. Devamında arada 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Bu defa sondaki ilmeğimi önündeki 3 ilmeğin başına almam lazım.
şekilde hepsini çıkarttım. 3 ilmeğimi şişime aldım. Sondaki çift doladığım ilmeğin boyunu uzatıyorum ve şişimin başına alıyorum. Yer değiştirdiğim bu 4 ilmeği düz örüyorum. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Bu şekilde her defasında kaydırıyoruz. Bundan sonrasında ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlıyoruz. Modelimin ilerlemiş görünümü böyle olacak. Dediğim gibi örgünün başında ve sonunda modellerimiz yarım olarak devam ediyor. Diğer kısımlarında bütün bir şekilde örgümüze devam ediyoruz. Burası da örgümüzün arka tarafı. Herkese kolay gelsin.